Evet arkadaşlar, sizlere anlatacak çok konu biriktirdim. Bir kere onu belirttiğim, bu gece nelerden bahsedeceğiz? Arkadaşlar, Hilek'ten bahsedeceğiz. Ondan sonra Integritas'tan bahsedeceğiz. Ondan sonra alerjilerden bahsedeceğiz. Bu akşam ben bayağı konuşabilirim yani, çok böyle hani sizlerin de haritalarında da inceleme yapacağım ama daha çok tekniğe dayalı bir ders olacak. Yani bu ders biraz daha teknik. Ondan sonra dostluk, düşmanlık ilişkileri, gezegenlerin işte bunlar nasıl hastalık yapıyor, nasıl alerji yapıyor. Bitkilerden bahsedeceğim. Biraz bitkilerin nasıl oluyor, ne yemesek. Hani sağlıklı yaşam. Hani biraz daha hani hangi taşı alalım, nasıl alalım? Yani bu taş bize yarar mı? Şu meyve bize yarar mı, yaramaz mı? Doğuştan alerji olanlar var. Bir de bunu yersem alerji yapar. Herkesin aslında bir alerjisi var. Bir şeye alerji yapabilir sana yani. Ayınla ilgili bu. Ay, yemekle ilgili. Bunlardan bahsedeceğim. Bu akşam taşlardan gireriz, bilmem nereden çıkarız. Bayağı bir anlatacak konu var. Hilek'ten bahsedeceğim. Ben her ne kadar kullanmasam da şimdi bir tane tek karemiz var. Nur topu gibi bir tek karemiz var. Karmik tek kare. Tamam mı arkadaşlar? Hastalık vaat eder. Bulunduğu organı yer. Organın temsil ettiği bölgedeki direnci düşürür aşağıya. Hele 6. da direkt kanserojendir yani. Hani yani adama hastalık temsil ediyor yani. Hastalığı temsil eden bir şeyi sen üzerine takmayacaksın. Barındırmayacaksın. O renkle durmayacaksın. O renkle elbise bile giymeyeceksin yani. Ki arın, yani arın o şeyden. Zaten sende var. Taşları nasıl ayıracağız? Bu dosyayı size gönderdim. Bu dosya zaten sizde var. Örneğin konuşma problemi olan bir kişinin, merkür sorunu olan birine, mesela mavi dantelli agat, yani bulmak çok zordur bu taşı da ama bakın, akik taşının açık yeşil veya beyaz karışım olan yosunlu akik ne diyor? Kişinin algılarını açar. Çok uyuyan birine sen gidip de balık sterlimi olan birine uyku taşı veremezsin. Adam zaten uyuyor yani, tamam mı? Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 55 30 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Bu arada Hilek'le ilgili size bir tablo hazırladım. Bu tablodan gideceksin. Yani çok değişken var arkadaşlar Hilek'in içinde. Öncelikle zor bir konudur yani ama öncelikle ben belirtmem. Ben Hilek kullanmıyorum. Çünkü çıkmıyor da, o kadar uğraşıyorsun. Hesap yapıyorsun, tutmuyor yani. Hani Hilek, yani birçok astroloğun da reddettiği, yani böyle bir şey hani tutmuyor ki yani. Hani 2 tutuyor, 3 tutmuyor. Hani kesin bir konu da değil. Bana bu konuyu anlatan tüm hocalarım, medikal hocalarım da, doktor hocalarım da hep bunu dediler. Gerçekten ben de denedim. Harbiden tutmuyor. Yani hani tutan çok az gördüm. Ama böyle bir teknik var. Hani bunu da anlatacağım size. Hilek, yaşam veren, ondan sonra alkokoden belirleme, Hilek belirleme, alkokoden belirleme. Bunların kuralları var. Kuralları da buraya yazdım. Bu öğreteceğim bilgi kesin ve net olmamakla birlikte, çünkü ölüm gerçekleşmeden sen Hilek ölüm yaşam sınırını belirlemekle ilgili. Burada sen o kişiye 50 yıl vakit biçiyorsun, 60 yıl vakit biçiyorsun. Yani şimdi arkadaşlar bu biraz tehlikeli yani. Tamam mı? Ben mesela bu Hilek'i kullanmıyorum yani, onu söyleyeyim. Çünkü ben daha çok progres haritalar üzerinden giden biriyim. Daha ben kendi tekniklerimi size zaten anlattım. Tel haritalar, nodal haritalar hani ve progres haritalar, solar return, hani öngörü yöntemleriyle sağlık konusundaki potansiyeli belirliyorum. Ama Hilek diye bir konu var. Biraz ondan bahsedeceğim. Ben kullanmasam da bunu duyarsınız piyasada çok, Hilek, Ankokoden diye anlatırlar. Duydunuz da hoca bize anlatmadı demeyin diye. Biraz anlatacağım ama dediğim gibi çok da zaman harcamayacağım. Çünkü önemli bir konu değil. 3 çalışıp 5 çalışmayan bir konuyla benim pek ilgilenmem yani. O kadar çok zaman da harcamam. Ama konuyla ilgili sizlere buraya ekleme bilgiler yaptım. Konuyu önemseyen arkadaşınız olursa, ama dediğim gibi altını çizerek söylüyorum, kesin ve net değil. Çalışmadığını da size göstereceğim. Nasıl çalışmadığını da. Hilek şu anlamda güzel oluyor. Yani Hilek'i belirlemeniz Alkako'dan çalışmıyor da
Haylek şu anlamda ters açılar altına hastalık veriyor. Haylek o yüzden önemli ama alkakoden konusunda Haylek'in yani Haylek'ten türettiğiniz alkakodenin yaşam metrajı vermesi konusundaki konular çelişkili. Onu belirteyim en başında. Evet, bu gece nelerden bahsedeceğiz? Biraz integritastan bahsedeceğiz. Dostluk düşmanlık ilişkisi. İntegritası ben zaten sizlere öğretmiştim. Benim temel seviyemde olan arkadaşlar zaten integritası biliyor. Bu gece bunu medikal olarak nasıl çalıştıracağız? Onlardan bahsedeceğim. Natal haritadaki alerjik potansiyellerden bahsedeceğim. Yani alerji ne yapıyor yani? Bize ne alerji yapar? Ya da ben mesela ne yemesem, yani ne yersem beni bozar yani. Şimdi yedikleriniz zaten sizi bozuyor. Yani biyolojik bedeninize zararlı olan şeylerden kaçınmanız gereken şeyler nelerdir? Hani sağlıklı yaşam konusu. Biraz onlardan bahsedeceğim. Ben derse başlıyorum. Ölen kişilerin haritasını incelediğimizde çalışmadığını gördüm. Yani 50 yıl verilmiş, kadın 28 yaşında ölmüş, 30 yaşında ölmüş. Şimdi 30 yıl verilmiş, kadın hala yaşıyor mesela. Yani şimdi 30 yıl veriliyor, hani metraj 30 yıl çıkıyor. Ama kadın hala hayatta yani şimdi. Hani bu alkakoden biraz sıkıntılı bir konu. Hani çelişkili bir konu ama Haylek önemli. Haylek'ten türetiyoruz alkakodeni zaten ya. Haylek önemli. Haylek eğer ters açı alırsa, sert açı alırsa kişinin hastalık verebilir. Uzun süre bu kişi mücadele edebilir. Onlardan da örnekler göstereceğim size. İntegritastan mı başlayalım önce? Ben integritastan başlayayım arkadaşlar. Dersin ikinci yarısında hani sonlara doğru Haylek vesaire gibi konulara geleceğiz. Şimdi dostluk düşmanlık ilişkileri. Gezegenler birbirlerine dost veya düşmanlar, bunlar yöneticilik ve yücelim bazında birbirlerine olan etkileri söz konusu. Şöyle mesela bütün planetlerimizi yazdığımız zaman 7 tane ana temel planetimiz var. Uranüs, Plüton, Neptün, bunları yazmıyoruz. Bunların yöneticiliklerini kabul etmiyoruz. Hesaplamalara dahil etmiyoruz. Etkilerini kabul ediyoruz. Dolayısıyla hastalık edicidir Uranüs, Plüton, Neptün ama biz burada hesaplarken integritasta dostluk düşmanlık ilişkileri bakımından onları hesaba katmıyoruz. Satürn'e kadar olan planetlere, Ay dahil Satürn'e olan planetlere dostluk düşmanlık ilişkileriyle inceliyoruz. İntegritasın ana teması buraya bağlı. Yine Devrim Dönen hocanın bu konu icadı ya da şöyle söyleyeyim, bu konuyla ilgili bir kitap da hazırlıyor aynı zamanda. İnşallah yakın zamanda çıkarır, biz de alırız. Şimdi arkadaşlar integritas ya da entegrasyon ya da entegritas ya da artık ismi birçok kere farklı şekillerde anılabilir. Burada entegre etmekle kaynaklı, yani entegre ediyoruz bir şeyi. Haritaya bir şey entegre ediyoruz. Ettiğimiz entegre bir sonuç veriyor bize. Ya da bir sonuçtan kurtarmak için bir sonuç veriyor. Yani ya da bize bir sorunu çözmek için bize bir vesile veriyor. Yani ne yapmalıyım ben? Hani sorusuna cevap veriyor. Ne yapmalıyım? Yani şunu yeme, bunu yap ya da sevgilinle şöyle ilişkiler içinde ol veya parayı şöyle kullan. Birçok şekilde türetebilirsiniz. Temel seviyede birçok anlamda anlatmıştım integritası ama şu anda ben size bunu biraz daha medikal kapsamda anlatacağım. Onu belirteyim. Şimdi burada dostluk düşmanlık ilişkileri nedir? Dostluk düşmanlık ilişkileri arkadaşlar Ay, Güneş, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Sadece bu planetler üzerinde daha çok çalışıyor arkadaşlar. Mantalitemiz şu: bir gezegen yüceldiği yerin yöneticisi onun dostudur. Formül bu. Yüceldiği yerin yöneticisi onun dostudur. Zıt olduğu evin yöneticisi de onun düşmanıdır. Yani düştüğü evin yöneticisi de onun düşmanıdır. Ay Boğa burcunda yücelir, Venüs onun dostudur. Çünkü Venüs Boğa burcunu yönetir. Dolayısıyla bu ikisi dosttur. Burada aynen Ay Boğa'da tadını çıkaran lezzet önemli orada. O her yemeği yemez mesela Ay Boğa. Garantici. Kendi hazırlayacak. Herkesin yemeğini yemeyebilir, beğenmeyebilir Ay Boğa. Herkesin yemeğini beğenmeyebilir Ay Boğa. Kendi hazırladığı yemeği yemek isteyebilir ya da çok güvenilir yerden yemek isteyebilir. Biraz hassas olabilir o konularda. Hani böyle herkes ya da her şeyi yerim diyen biri değil. Ay Koç birazcık da aceleci ve atak, hızlı. O zaman Satürn her zaman Satürn'ü getirecek. Çünkü ayın düşmanı Satürn yani. Satürn terazi. Şimdi Ay Koç Satürn terazi burada düşman oldu. Şimdi Satürn teraziyi yaparsa burada alerji verebilir. Problemi de Ay Koç'un dengesiz beslenmedir. Çünkü neden? Hepsinden yiyor ama yani öyle şey değil. Ondan sonra çok böyle hani istikrarlı da değil. Hani bir vitamini alayım falan diye de düşünmüyor. Vitamin önemli değil. Ondan sonra zaten problemi de buradan kaynaklanıyor. Dengesizlik var. Demek o zaman Ay Koçların bir kere zaten direkt dengesiz beslenmekle ilgili bir zaafları olduğunu düşünüyoruz. Neden? Çünkü Satürn terazi düşman. Zaten bunların problemleri abur cubur yeme alışkanlıkları, yani bunu düzenleyemedikleri için.
dengeleyemedikleri için. Yine burada Venüs mesela terazi estetik demek. Terazi ya. Hani terazi estetik yemek. Ya Ay Koç'a mesela ne diyebiliriz? Ya şu yediğine içtiğine biraz dikkat et. Yani ne bileyim hijyen, ne bileyim estetik, ne bileyim yani biraz hani denge. Yani çünkü Satürn terazi değil mi? Zaten bu kişi bu konuyla ilgili sorunları var zaten. Hani her şeyi yemek isteyebilir. Yani bu sefer de Satürn kabuklu şeyler, özellikle mesela Ay mide demek. Satürn kabuk demek. Ya bakalım bir kabuklu, yani kabuk mesela midenin en sevmediği şeylerden bir tanesi böyle katı şeyler. Daha sıvı şeyleri çok seviyor. Mesela Satürn'ü sevmiyor mesela. Hani kabuklu şeyleri ya da sert şeyleri mide sevmiyor. Neden? İşte öğütemiyor çünkü. Çünkü ayın sevmediği şey kabuklu şeyler. İşte mesela terazi burcunda bu ne? Dengesizlik olabilir. İştahta dengesizlik. Yani bir günde 5 öğün yiyebilir Ay Koç. 5 öğün yemek yiyebilir. Bazen hiç yemeyebilir. Yani 6 öğün de yiyebilir. Ama hiç şişmanladığını görmeyeceksiniz. Çünkü çok hareketli bir bedeni var. Ama mideyi çok yoruyor olabilir. Yorabilir yani. Çünkü midesi çok yoruluyor. Çünkü aç, ağzı boş kalmıyor olabilir. Venüs Aslan. Venüs Aslan kalple ilgili. Şimdi demek ki sen Venüs Aslan karşıt burcu. Venüs'ün zararı ne? Mars. Şimdi düşmanı Mars. Mars Kova yaparsan kalbine zarar verirsin diyor. Şimdi adamın Mars Kovası yok natal haritasında. Yani Mars yok natal haritasında ama adamın Mars'ı Akrep. Ya da Mars'ı Yay. Problemi yok yani. Kovada Akrep Kovada Mars yok. Tamam mı adamda? Ama adamın Venüs'ü Aslan. O zaman ben Venüs Aslan kalple ilgili, o zaman ben Mars Kova yaparsam bana zarar verir. Düşmanımı karşıya koyarsam bana zararlı. Yapmamalıyım. Kalbime zarar veririm. Nedir Mars Kova? Venüs Aslan'ın o yüzden biz kişisel hayatına baktığımız zaman daha bencil, bireysel olduğunu görürüz. Zaten olmalıdır. Öyle olmalıdır. Yani olsun da zaten ona yarayan da odur. Daha sosyal, başkalarının derdini düşünmeye başladığında ona zarar gelebilir. Yine sosyal hayattan bahsettim. Yani normal hayatından Mars Kova yapmamalı. Yani nedir Mars Kova? Toplum için kendini feda et. Venüs Aslan yapmamalı abi, sen etme. Yani sen kendini düşün abi. Çünkü neden? Sen toplum için kendini feda etmek zararı edersin yani. Sen bunu yönetemeyebilirsin. Ya da psikolojik olarak rahatsızlanabilirsin. Ya da kalbine zarar gelebilir. Yani sen bu dertleri kaldıramayabilirsin. Mesela sen bir Venüs Aslan'a dert anlat bakalım. Seni dinleyecek mi? Ondan sonra yani gibi. Ya da mesela toplumsal olarak yani. Mesela örnek. Hatta git bak mesela Venüs Aslan bu tarz şeylere giriştiği zaman hep böyle sıkıntıya girer. Mesela ben Ay Aslanım, Satürn Kova yapmamalıyım. Sosyal sorumluluk almamalıyım. Ya da sosyal sorumluluk, yani özgür olmalıyım yani. Daha ya da Satürn Kova sosyal sorumluluk demek. Almamalıyım. Alınca arkadaşlar çok sıkıntıya giriyorum. Hani kalbimi yoruyor. Hissediyorum böyle, yani baskı altına giriyorum böyle. Görev gibi yapıyorum onu. Yani o da beni çok rahat, yani özgürlüğümü kısıtlıyor. Ya da beni böyle rahatımı kaçırıyor yani. Ay aslanlığımı yaşayamıyorum. Yani o şeyi yaşayamıyorum. Sosyal sorumluluk. Hani bu görev gibi yapmamalıyım. Görev gibi yapınca sosyal olarak probleme giriyorum yani. Veya yiyecek olarak da kabuklu, mesela ay aslanım. Kabuklu, tadı böyle ekstrem olan yiyeceklerden uzak durmalıyım. Kova çünkü böyle tadı mayhoş olan bitkiler, meyveler getirir. Yani biraz ekşimtırak, biraz böyle sana çok güzel görünüyor ama bir yiyorsun böyle çok ekşi. Kabukları olan, sert kabukları olan bu tarz bitkilerden varsa eğer uzak durmalıyım. Çünkü mideme de zarar. Şimdi bir tane tek karemiz var. Nur topu gibi bir tek karemiz var. Karmik tek kare. Tamam mı arkadaşlar? Bu hastalık vaat ediyor. Çünkü 6. eve de getirdim. Gelmese de problem yok. Haritanın her yerinde karmik tek kare hastalık vaat eder. Bulunduğu organı yer. Organın temsil ettiği bölgedeki direnci düşürür aşağıya. Hele 6. evde direkt kanserojendir yani. Hani seni çok yorar ya da senin oradaki organını yorar. Şimdi demek ki mesela sen şimdi böyle biri olana sen nasıl gideceksin Mars taşı vereceksin? Adamın zaten Mars tekaresi var yani 6. evinde 2 kere rafine. Yani adama hastalık temsil ediyor yani. Hastalığı temsil eden bir şeyi sen üzerine takmayacaksın. Barındırmayacaksın. O renkle durmayacaksın. O renkle elbise bile giymeyeceksin yani. Ki arın o şeyden. Zaten sende var. Anladın mı? Yani seni güzel temsil eden bir şeyler bulacaksın natal haritandan. Bulursan eğer. Şimdi burada mesela ben böyle bir Mars tekaresi var. Ben bu adama ne önermeliyim? Mars'ını kurtarsın. Ayını kurtarsın. Çünkü burada ben bu adamı ne önermeliyim? Mars'ı Başak. Dostunu önermeliyim. Mars'ın dostu ne?
Mars'ın dostu Oğlak Burcu'na yüceldiği için Satürn. Satürn'ü ben Boğa Burcu'na, yani doğusalına, yani gerisine koyacağım. Doğusal ne demek? Mars'tan önce doğmak. Yani burada bulunan planet, burası ufuk noktası, sorun yaşayan gezegenden önce doğmalı. Tamam mı? Yani arkasına. Roket gibi düşün ya, roket. Roketin altında itme kuvveti var, değil mi? Yukarı doğru çıkıyor. İtme. Aynı gezegenler de böyle. Arkasından dost, arka. Arkadaş oradan geliyor, arka. Yani arkada duran. Arkasından ona yardım edebilir. Tamam mı? Yani bütün gezegenler böyle gidiyor ya. Ama ufuk burası olduğu için önce o doğuyor. Satürn doğuyor. Yani Mars, yani Satürn ondan önce doğmalı ki Mars'a yardım etsin, arkadaşı olsun. Şimdi burada arkasına koyacaksınız. Yani gidiş yönünün tersine. Bütün gezegenler böyle gidiyor. O zaman ben Mars 7 derece başağı düzeltmem için ne vereceğim ona? Satürn boğa vereceğim. 7 derece. 7 derece Satürn boğa vermeliyim bu kişiye ki bu adamın Mars'ı düzelsin. O zaman ben bu kişiye 7 derece Satürn boğa. Satürn boğa ne demek? Ne derim ben o kişiye? Derim abi yemek yeme. Neden? Sen yemek yeme, oruç tut, yemek fazla yeme, iştahını bu kadar düşkün olma. Neden? Senin sindirim sistemi gitmiş. Neden? Mars Başak, çünkü 6. evde hastalıkla ilgili. Diyorum ki adama Satürn'ü vermiyorum. Yani Satürn'le adamı destekliyorum. Düzenli beslen. Satürn boğa, değil mi? Ne yaptı? Damak zevkini tık indirdi aşağı. Periz demek Satürn boğa. Yani ne yaptı? Satürn daraltan bir şey ya. Boğa burcunun damak zevki, her şeyi yeme. Yani çünkü Mars Başak zaten adamın gitmiş, yani karaciğer sorunu var. Adamın karaciğer gitmiş. Ondan bütün sindirim sistemi iflas etmek üzere. Şimdi sen bu adama ne diyorsun? Abi sen yeme. Senin başına ne geliyorsa yemekten geliyor zaten. Tamam mı? Çünkü Mars Başak, sen bir de bu adama gidip de bir de Mars taşı veriyorsan adamı yaktın. Adam zaten yemekten kurtulmaya çalışıyor. Bir de üstüne Mars taşı veriyorsun. Adamın iştahını arttıracaksın, daha çok Mars çalıştıracaksın. Dolayısıyla bunu da adamın zaten burada zararı var yani. O zaman ne yapacağız? Buna bir Satürn boğa vermeliyiz. Yani Satürn boğa eklemeliyiz yani. Ama natalitesinin Satürn boğa yok. Olsun işte, sen vermelisin. Satürn boğa ne? Satürn burada hani o Mars'ı dengelemeli. Bir de buraya gelince karşısında bir gezegen olmamalı. Yani Satürn'ü sen buraya 7 derece koydun ya, Akrep burcunda atıyorum burada bir ay varsa koyamazsın. Çünkü bunu buraya koyarsan bunu düzeltirsin, bu sefer bunu bozarsın. Çünkü adamın natal haritasında ay akrep diyelim. Ay akrep olan 7 derece ay akrep olan birine sen Satürn 7 derece boğa veremezsin. Neden? Satürn boğayı verirsen ay akrebi bozarsın bu sefer de. Ona zarar gelir. Bu sefer burayı düzeltirsin, burası patlar. O yüzden karşıt enerji olmayacak karşısında. Özellikle düşman hiç olmayacak. Yani Satürn'ün düşmanı kim? Ay. Değil mi? Ay akrep olmayacak ki sen ona veresin. Çünkü iki düşmanlığı çalıştırmış oluyorsun burada o zaman. Yani adamın natalisi ay akrep, sen gittin adama Mars Satürn 7 derece boğa dedin adama. Teşhis ettin ve Satürn boğayı çalıştı. O zaman ay akrebi götürdün gümbürtüye. Daha da tehlikeli. Bırak Mars Başak kalsın bari. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Orayı bozayım derken bu sefer burayı yapayım derken bu tarafı da bozabilirsiniz. O yüzden karşıt enerjilere de bakacaksın orada. Neyi tetikliyor? 6 derece karşıtlığında bir şey olmayacak orada. Satürn boğa yok diyelim burada. Yok zaten. Satürn boğa, ben buna ne vermeliyim? Boğa. Satürn ne demeliyim? Az ye. Az para harca. Tutumlu ol. Planlı çalış. Çünkü zaten bu plansızlıktan gümbürtüye gidiyor. Abi herkese köle gibi hizmet ediyor. Köle olma. Mars Başak zaten köle izavra. Satürn buradan destekleyeyim ki bari adamı hastalığa sürüklemeyeyim yani. Bunlar psikolojik etkileri. Yani sen böyle davranma. Satürn boğa gibi davran. Daha planlı, daha organizatör. Taşları nasıl ayıracağız? Bu dosyayı size gönderdim. Bu dosya zaten sizde var. Örneğin konuşma problemi olan bir kişinin, Merkür sorunu olan birine, mesela mavi dantelli agat, yani bulmak çok zordur bu taşı da, ama ben bayağı bir aradım buldum, bunu bende var mesela. Diplomat taşı derler buna. Çok iyi konuşmak için mesela bunu yalarlar. Mesela yalarsın. Mesela taş yalama falan var. Acayip enteresan bu şifalı taşlar dünyası. Enteresandır yani. Mesela eskiden Roma döneminde diplomatlar konuşmaya çıkmadan önce bu taşı yalarlarmış. Böyle şeylerinde tutarlarmış. Yalarlarmış. Kekelemeden konuşmak için. Bende var bu taş. Bunu bulana kadar canım çıktı, onu söyleyeyim. Nerelerden getirttim bunu? Bu bende var. Yosunlu agat, yeşil akik mesela. Şimdi bak, burada herkes için fayda üzerine sahip bir taştır. Fiziksel etki alanı içinde bulundu. Bak şimdi yeşil taş. Yine şifalı taşlar. Bir şey okuyun. Rengine bakın. Rengi bakın. Ha, bu taşta Venüs var gibi. Sonra anlamına bakın.
Bakın akik taşının açık yeşil veya beyaz karışımı olan yosunlu akik ne diyor? Kişinin algılarını açar. Akikin bu türünü mesela burada Neptün de var bu taşın içinde. Çünkü hisleri açıyor, algıyı açıyor. Şimdi uyku vermesi mesela bu taşı demek ki ben kullanırsam uyku yapacak. Demek o zaman ben bu taşı kime veririm? Demek ki bu kişinin 12. ev karşıtlıklarına ben bu taşı verebilirim. Derim ki öneririm. Derim ki ya senin uykuların kaçık. 6-12 aksı ya da balık başak aksında. Mesela başak stelyumları uyumayabilir. Az uyuyabilir ya da uykuları depresiftir ya da uykuların rahat değildir çünkü başak yani. Başak çalışmak demek, balık uyumak demek. Çok uyuyan birine sen gidip de balık stelyumu olan birine uyku taşı veremezsin. Adam zaten uyuyor yani, tamam mı? Zaten uykuyu seviyor. Bir de uyku taşı veriyor adama yani. Başak zaten uyuyamıyor. Zaten uyku yok. Ben başak stelyumum işte, ben uyku yokla benim hayatımda. Yani burada sevmiyorum da uykuyu çok. Problem de zaten uykusuzluktan. İleride çok büyük başıma şeyler gelecek yani uykusuzluktan. Ne yapayım ama uykuyu sevmiyorum. Demek o zaman yeşil akik benim için güzel. Değil mi? Çünkü neden? Dengeliyor beni. Bende bunun zıttı var. Yani ben çok ayakta olan biriyim. Demek ki derin uyku lazım bana. Derin uyku için o zaman ben yeşil akik olabilirim. Zaten Satürnyen olabilir. Bak güzel. Bana çalışıyor. Yani ne oldu şimdi? Satürn yeşil hem de bak benim algılarımı açıyor gibi. Yani taş verirken bir şeyin bana yarayıp yaramadığına ya da sana yarayıp ya da ona yarayıp yaramayacağına da oradan bakman lazım. Evet, yani demek ki o zaman ben birine taş vereceksem adamın haritasına bakıyorum. Kurallarımız ne? Adamın haritasında 6. evde planeti kesinlikle önermiyor. Çünkü 6. ev zaten adam yorulmuş demek. 6. ev yorgunluk, kölelik, hastalık belirtileri olan bir şeyleri vermiyorum adama yani, tamam mı? 1, 2, karşıt olan açıların taşlarını vermiyorum, kurtarıcı olanlarını veriyorum. Yani Mars ya da tek kareye çözüyorum. Yani diyorum ki adama Mars'ı, diyelim ki adamın ondan mesela örnek Merkür'ü Jüpiter karşıtlığında mesela. Bu kişinin Merkür Aslan, Jüpiter karşıtlığı var değil mi? Ben bunu ne yapacağım o zaman? Merkür taşımı vereceğim direkt. Merkür sadece sekstil çalışıyor arkadaşlar. Sekstil çalışıyor, tamam mı? Aslan burcunda olduğu için Merkür bakın 27 derece. Merkür sadece Merkür sekstil çalışıyor. 60 çalışmıyor. Hani ben dedim ya şimdi geri getireceksiniz Mars'ı, Satürn'ü buraya koyacaksınız diye 120 gerisine. 120 gerisine yani toprak grubu ya, topraktan toprağa veriyorum geriye. Merkür'ü 60 koyacaksınız. Bir tek Merkür 60 çalışıyor. Geri kalan hepsi 120 çalışıyor. Yani bir planeti gördüğünde arkaya trineye gezegen koyacaksın. Haylek nedir? Haylek arkadaşlar haritanın özellikle afeta dediğimiz, bak haritanın içerisinde bir anereta var, bir de apeta var medikal astrolojide. Afeta bölgeler ve anereta bölgeler. Anereta bölgeler ne? Burada özellikle 1, 7, 9, 11 afetik, diğer evler komple aneretik olarak anılıyor. Yani afetik yerler daha iyi, yani iyicil yerler. Aneretik yerler de kötücül yerler arkadaşlar. Onlar da şu bölgeler. Dereceleriyle burada sizlere veriyorum. Öncelikle ışıklardan gidiyoruz arkadaşlar. Haylek hesaplarken 5 tane temel noktaya bakılır. Bunlardan bir tanesi güneş olmak zorunda. Eğer güneş haylekse, yani en tepedeyse, analitik, afetik bölgedeyse, yani iyicil bölgedeyse, yani daha böyle yukarıdaysa haylek güneştir. Ama eril burç şartları aranıyor. Yani burada şartların hepsi yazıyor. Okursunuz burada. Ben direkt size sonuca gideceğim hemen. Direkt anlatabilmek için kısa yoldan. Eğer güneş iyicil bölgede yer alamıyorsa o zaman aydır. Yani güneş ya da aydır önce. Yani öncelikle bu iki tanesine bakacaksınız. En tepedeyse analitik bölgede mi? Değilse o zaman ASC'dir. Değilse o zaman şans noktasıdır. ASC ve şans noktasına kaldığınızda şans noktasıyla bir tane daha şey var. O da doğmadan önceki yeni ay ya da dolunaydır. Dolunay noktasıdır. 5 tane temel sebepten birisinin haylek olması lazım. Başka bunun dışında hiçbir şey haylek olamaz. Tamam mı? Bu ne demek? O zaman ben önce güneşe bakacağım. Güneş haylek mi? Sonra aya bakacağım. Ay haylek mi? Yani tepede mi? Bunların ikisi değilse ve eril değilse burada o zaman arkadaşlar ben direkt olarak ASC'ye bakacağım. ASC'nin noktasının üzerinde yani ASC'nin noktası üzerinden gideceğim.
O da değilse şans noktası ve doğmadan önceki yeni ay ya da dolunay fazımın nokta, yani olmadan önce, doğmadan önceki en son olmuş olan yeni ay noktam veya dolunay noktamın üzerinden gideceğim. Arkadaşlar bu gecelik bu kadar. Haftaya devam ediyoruz. 4. dersimizde sizlere birazcık daha reel haritalar üzerinden gideceğim. Arap noktalarında değineceğim. Birazcık daha üzerlerinde duracağız bunların. Bu gecelik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı geceler dilerim. Hayırlı bir gün dilerim. Hayırlı bir ömür dilerim. Hayırlı bir hafta sonu dilerim. Görüşmek üzere arkadaşlar.